Kayıt 1. Oh. Okey. Merhaba. Bugün video kaydedeceğim. İlk defa kamera karşısına çıkıyorum gibi bir durum var. Daha çok kamera arkasında olan bir insanım. Video editörlük yapıyorum. Uzun zamandır da yapmıyorum aslında. Bir süre ara vermek zorunda kalmıştım pandemi sonrası. Şimdi tekrar video çekiyorum. Emektar kameramla. O da burada. İsmim Nalan. Bazı insanlar, bazı dostlarım bana atanmış ismimle hitap ediyorlar. Okey, çok büyük bir problem değil benim için ama ben Nalan olarak söylenmesini, Nalan olarak seslenilmesini daha çok seviyorum. Tabii ismimi atayan insanlara da buradan sevgilerimi göndermekle beraber, çünkü birileri isim atamış bana ve okey, anlayabiliyorum. Çünkü hem coğrafyadan kaynaklı hem tarihten kaynaklı yaşanan acıları az çok anlayabiliyorum, görebiliyorum. Ve iyileştirebildiğim kadar, elimden geldiği kadar ben kendi içimde bu acıları iyileştirmeye çalışıyorum. Ve bunu yaparken de kendi translık sürecimi aslında keşfediyorum. Ben bir transım. Trans erkek ya da trans kadın olarak tanımlamıyorum kendimi. Trans olarak tanımlıyorum. Sadece trans. Ee, Bütün bu ikililiklerin dışında hissediyorum en başından beri ve hep bu ikililiklerin dışında olacağımı düşünüyorum. Yani hep transtım aslında ve trans olmaya devam ediyorum bir yandan da. Luna Digas'la da 2020 yılında Pembe Hayat Queer Fest vesilesiyle tanıştım. Orada izledim Luna Digas belgeselini ve çok etkilendim. Ve annemin hikayesini anlatabileceğimi düşündüm. Biraz kendimden bahsedeyim. Yani video ile olan ilişkimden bahsedeyim en azından birazcık. Ben 2014 yılında ya da 2015 yılında şu an kayıt yaptığım kamerayı elime aldığım zamandan beri aslında video aktivizmle uğraşıyorum. Videoyu bir araç olarak kullanmaya çalışıyorum. Hem translar için, hem kadınlar için, hem hayvanlar için elimden geldiği kadar videoyla insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Video çekmek yoluyla. Resim yapmak yoluyla da yapıyorum bunu. Bunu iletişim kurarken de yapıyorum. E, Çünkü aslında bütün mesele de iletişim kurmak, olanları anlatmak ve bunu anlatırken de sanırım bunun içerisindeki o ağırlığı, o yükü karşı tarafa en az şekilde e, hissettirerek mi denir? Tam bilemiyorum. Yani bir yük var, bir ağırlık, bir acı var. Kolektif bir acı bu. Hep beraber yarattığımız bir acı diye düşünüyorum ve bunu da insanlarla paylaşırken dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Seçtiğimiz kelimelere, ses tonumuza belki kendi ruh halimize olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar, çünkü asla da mükemmel olmuyor hiçbir şey. Neyse. Annem çılgın bir kadın ve birçok şekilde, birçok yerde, birçok durumun içerisinden kendi iradesiyle kurtulmuş, kendi iradesiyle e, kendi hayatındaki sorunlarla başa çıkmayı başarabilmiş bir kadın. O yüzden çok saygı duyuyorum. Annemi çok seviyorum. Uzun yıllar aslında görüşmedim annemle. Annemin hikayesi de şöyle oluyor.
Tabii bunlar ondan duyduklarım ve onun deneyimleri. Aslında ondan herhangi bir izin ya da onay da almadım onun hikayesini anlatmak için ama biliyorum ki bir sorun olmayacak bunları anlatıyor olmam. Çünkü kendisi hep şöyle söyler, hayatımı çekseler film olur der. Öyle de garip bir hikayesi var. Öncelikle hatırlatmak isterim ki çok mutlu, çok böyle harika bir mücadele hikayesi değil annemin hikayesi. Ama her zaman iyi ve mutlu olma potansiyeli taşıyan çok harika ve çok özel bir hikaye. 16 yaşındayken annem vekil öğretmen oluyor. Lise ikinci sınıf bittiğinde o dönemler sanırım 1970'ler 76 falan seneleri liseden sonra Türkiye'de vekil öğretmen olarak köy okullarında çalışabiliyor gençler. Öğretmenlik yapabiliyorlar. Annem de öğretmenlik yapmaya başlıyor. Babasıyla güzel bir ilişkisi var falan derken babası vefat ediyor bir noktada ve annesi tarafından ya da ailesi tarafından diyeyim çünkü o dönemde kızlar satılıyorlarmış başka insanlara ve annemi de 16 yaşındayken o dönemin parasıyla 16 bin Türk lirasına birisine satıyorlar. İşte 40'lı 50'li yaşlardaki bir adama satıyorlar ve ikinci eş olarak satıyorlar. Çünkü adamın ilk evliliğinde ki eşi bilmiyorum onu satın mı aldı ya da onunla başka türlü bir ilişki mi kurdu. Ama ilk eşi çocuk sahibi olamıyor. Sanırım fizyolojik sebeplerden dolayı. O yüzden ikinci seçenek olarak 16 yaşında bir kız çocuğunu satın almaya karar veriyor. Ve annem işte öğretmenlik yaptığı okuldan alınıyor ve bu kişiye gönderiliyor eş olarak. Sonrasında e, tabii o bölgenin kültürü Karadeniz bölgesinden bahsediyorum. Türkiye'nin kuzey kısmından bahsediyorum. Ve oranın daha iç kısımlarından, daha böyle şehre uzak alanlarından bahsediyorum birazcık. E, En azından annemin doğduğu ve çocukluğunun geçtiği yer öyle bir yer. Daha dağlık ve ulaşmanın zor olduğu bir yer. Ve oradan işte başka bir şehre gönderiliyor. Tokat diye bir şehir. Ve orada bir eve gelin olarak gidiyor. Yine çok garip, enteresan, yine annemden duyduğum adetler var. Bir eve gelin olarak gittiğinde bir süre boyunca, bu ne kadar bir süre bilmiyorum, sanırım 3 ay kadar bir süre, yaşmak tutmak diye bir adetleri var. Bu süre boyunca konuşmaman gerekiyor. Özellikle kayınbabanın yanında konuşmaman gerekiyor. Sadece eşin sana bir şey sorarsa bu soruya cevap verebilirsin. Ve tabii senin görevin derken, senin görevin değil. Annemin görevi orada, gelinin görevi daha doğrusu hizmet etmek eşine, evin işlerini yapmak ve tabii bir de kuma var. Adamın ilk evlendiği kadın da o evde yaşıyor ve beraber yaşıyorlar. O kadınla birlikte temizlik yapılıyor, ev işleri yapılıyor, tarlalara gidiliyor. O kadın öğretiyor bir yandan da anneme. Böyle bir ilişki içerisinde annem yıllar boyunca 3 tane çocuk doğuruyor. 2 tane kız çocuğu, bir tane de erkek çocuğu. E, Yani atanmış cinsiyetleri bu şekilde. Neyse ilk çocuğunu annem 17 yaşındayken kucağına alıyor. Kız çocuğu dememe gerek yok sanırım. Yani atanmış cinsiyeti kız olan bir çocuk. Ee, ilk göz ağrısı diye söyler annem ondan bahsederken. Sonra ikinci çocuğu doğuyor. Ee, ismi Fatoş onun da. Benim ablam. 14 yaşındayken tanıştım onunla. Ee, Uzun bir süre bu arada varlıklarından haberdar değildim. Çünkü bu olanlar annemin ilk evliliğinde olan olaylar. Şu an size anlattıklarım.
E, Fatoş doğuyor. Sonra da bir tane de işte erkek çocuğu oluyor. İsmi Ömer onun da. Ve bir noktadan sonra annem sanırım oradan yollanıyor ya da bilmiyorum, bunu belki anneme sormam gerekiyor. Oradan yollandı mı ya da artık oradaki duruma katlanamayıp bu şekilde yaşamaya katlanamayıp kaçtı mı bilmiyorum. Ama yüksek ihtimalle kaçmaya karar verdi. Evet. Evet, kaçmaya karar verdi. Çünkü kendisinin anlattığı kadarıyla Fatoş'u alıp, yani ikinci doğurduğu çocuğu alıp oradan uzaklaşmış, kaçmış ve annesinin evine dönmüş. Daha sonrasında da işte bu çocuk da annemden alınıp babaya yollanmış ve annem benim babamla evlendirilme kararıyla bir otobüse bindirilmiş. Babam yine 16 bin lira başlık parasını PTT havalesiyle e, anneanneme göndermiş. Ve annemi ikinci kez satmış olmuşlar bu vesileyle. Benim babamla evlenmiş. Çanakkale'de yaşıyor babam da o dönem. Bir köyümüz var. Çok güzel bir köy. Kadınların birbiriyle dayanıştığı, kadınların birbirine iyi geldiği bir köy hatta. Babam da çobanlık yapıyor. Koyunları var o dönem. Ve ben doğuyorum bir noktada. Ve ben 3 yaşına kadar da çok da kötü olmayan bir ilişkileri oluyor. Sonrasında tabii işte artık ne oluyorsa sonrasında e, annem şiddete maruz kalmaya başlıyor babam tarafından. Kötü muameleye maruz kalmaya başlıyor. Aynı zamanda ruhsal olarak da bir çöküş yaşıyor benim doğumumdan sonra. Ve birkaç kere terk etme girişimi oluyor. Her terk etme girişiminde tekrar babam tarafından alınıp eve getiriliyor. Dövülüyor, hastanelik edilecek şekilde dövdüğü olmuş bir kere. Ve her seferinde söz veriyor bir daha olmayacağına, bir daha işte dayak atmayacağına. Ama yine bu şekilde devam ediyor. Son noktada da daha zor da olsa boşanıyorlar. Benim velayetim anneme veriliyor. Ama babam beni bir türlü anneme vermek istemiyor. E, Bayağı sokak ortasında annemi bir keresinde değil, duruşma sonrası sokak ortasında annemi dövdüğünü ve beni alıp annemden uzaklaştırdığını hatırlıyorum. Bir eve götürüp o eve bıraktıklarını hatırlıyorum. Ee, Böyle bir ortada kalma durumu yaşamıştım sanırım. Ve annem gidiyor oradan. Sonra tekrar geri geliyor. Ee, Ve tekrar barışıyorlar. Babam tekrar annemi ikna ediyor. Bir evde yaşamaya başlıyoruz biz. Bayağı köyümüzden, işte tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan uzakta bir yerde yaşamaya başlıyoruz. Ee, Ve şöyle bir olay hatırlıyorum. Annem de az çok hatırlıyor. Yani o hatırlattı daha doğrusu bana. Babam beni alıyor. Kapıyı annemin üzerine kilitliyor. Ve biz gidiyoruz babamla beraber. Otobüslere biniyoruz. İşte arabalara biniyoruz. Çünkü şeyi de görebiliyorum. Ya, babam korkuyor ki annemin beni alıp götürmesinden. Annem beni alıp götürürse çünkü aile dağılacak sanırım, böyle bir korku. Çok da emin değilim açıkçası. Çok da babamın korkusu sanırım beni ilgilendirmemeli. Beni alıyor. Annemi de kapıyı üzerine kilitleyip evde bırakıyor. Annem o zamanı şey olarak anlatıyor. Yani evde yiyecek hiçbir şey yok. Yalnız başımayım. Üzerime kapı kilitleniyor her gün. Ee, Ve tek başıma evde vakit geçiriyorum diye anlatıyor. O esnada da şöyle bir şey oluyor. Alt katta e, bir grup insan var. Bunlar e, tırları olan adamlar, erkekler, işte insanlar, tırları olan insanlar. Ve tırlarıyla hayvan eti, hayvan derisi e, götürüp getiriyorlar bir yerlere.
Ve bunlar fark ediyorlar ki annem orada kötü bir durumda. Ve hani anneme yiyecek yardımı falan da yapıyorlar o dönemde işte. Çünkü annemin yiyecek bir şeyi de yok orada. Ona yiyecek bir şeyler getiriyorlar derken bir gün diyorlar ki abla sen burada hapis ediliyorsun, hapis tutuluyorsun. Biz seni alalım götürelim istersen gidecek bir yerin varsa diyor. Annemin de aklına hemen bir tane annemin kardeşinin eşi ve onun kardeşi var. İki tane kadın. Ayşe teyzem ve Necmiye teyzem. Ben teyze diyorum da hani aslında çok çocukken çok sevdiğim kadınlardı. Onlar geliyor annemin aklına. E, Ve diyor ki evet var İstanbul'da e, işte kardeşimin eşi var ve onun kardeşi var, arkadaşlarım var, onların yanına gidebilirim. Beni götürürseniz eğer diyor. Tamam diyorlar, hazırlan sen, biz akşam yola çıkmadan önce gelelim seni alalım diyorlar. Tamam diyor annem. Akşam oluyor, geliyorlar, alıyorlar annemi. Bir tane tır belli bir noktaya kadar götürüyor. Sonra orada işte bırakıyor otogar, otobüs terminali. E, Ve anneme diyor ki otobüs bileti alacak paranız var mı? Annem diyor yok param, hiçbir şeyim yok. Tamam diyor adam, cebinden para çıkartıyor, anneme veriyor. Hakkınızı helal edin, görüşürüz, güle güle. İşte iniyor annem otogarda, bir otobüse biniyor. Bir ilin otogarından İstanbul'a gidiyor ve annemin ilk defa İstanbul'a yani büyük şehire gitme deneyimi bu. Ki bu hikaye de çok beni eee, iyi hissettirmişti dinlediğimde. Çünkü bütün kapıların kapandığı, çok umutsuz, yalnız başına kaldığı bir anda İstanbul Esenler otogarında iniyor otobüsten tek başına ve aklına bir anda babasının bir arkadaşı geliyor. Oradaki bir otobüs terminalinde çalışan, otobüs şirketinde çalışan. Oraya gidiyor. Diyor ki ben işte Emine, e, siz babamın arkadaşısınız diyor. Adam evet diyor, sizi tanıyorum. Sen işte Salih'in kızısın. E, Taksi tutuyor anneme. Annemin elinde bir adres, arıyor o insanları. Onların adresini alıyor. Taksiyle gidiyor. Zar zor da olsa bayağı hani onun anlattığına göre çok dolandık diyor. İlk başta çünkü otobüs isimleri var. İstanbul iki yaka, bir taraf Avrupa yakası, bir taraf Anadolu yakası. Karşıya geçmek gerekiyor. Karşıya geçmek ne demek falan. Böyle bir karmaşa yaşadığını belirtmişti annem bunu bana anlattığında. Ama sonra o kişiyi bulunca o kişi onu bir taksiye bindiriyor. Taksi parasını veriyor. Elinde adresle çıkıyor yola ve bir anda o diğer iki kadının olduğu yere ulaşıyor ve e, birbirlerine sarılıyorlardır herhalde sonrasında. Çünkü annemin söylediği o alanda uzun süre yaşamış ve hiç kimse eee, ona niye burada yaşıyorsun artık git falan dememiş. Bütün ihtiyaçlarını karşılamışlar. Annem bir iş bulana kadar bir şekilde kendisini güvenli bir hale sokana kadar. Sonrasında annem birisiyle tanışıyor. Eee, Bir arada yaşamaya başlıyor o kişiyle. Bir ilişkileri oluyor ve gelip beni alıyor köyden. Çünkü hep beni düşünmüş o süreç boyunca. Gelip beni alıyor ve İstanbul'a geliyoruz biz. 2-3 sene kadar annemle yaşıyorum. Sonrasında bazı sağlık problemleri yaşıyor annem. Ve bir noktada beni yetiştirme yurduna eee, bırakmak zorunda kalıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak meseleyi. Annem eee, babamdan sonra evlendiği kişiyle beraber gelip beni bıraktığı yerden aldı ve İstanbul'a geldim. İlk defa hayatımda İstanbul'u görmüş oldum ki şeyi hatırlıyorum. Bayağı uzun bir yolculuk olmuştu. Annem vardı. Annemin o dönem evlendiği üçüncü eşi vardı yanımızda. Ve bir kadın daha vardı. O da o adamın kardeşi.
Gelip beni oradan alıp götürdüler. Ben sanırım 6 yaşındaydım beni aldıklarında. Her şey de yolundaydı ilk İstanbul'a geldiğimizde. Bir dönem sonra o kişiyle, evlendiği kişiyle annem ayrıldı. Yine şiddetli geçimsizlik kaynaklı bir ayrılma yaşadılar ve o ara annem ayrılmak istediği için o kişiden yine başından bir şiddet olayı geçti. Ayrıntı vermeyeyim bununla ilgili. Çok hoş bir şiddet olayı değildi maalesef. Annem sonrasında bir süre hastanede yatmak zorunda kaldı. Ben de yine başka kadınların, başka insanların gözetimi altında bir süre kaldım. Sonra annem hastaneden çıktı, iyileşti. Annemle beraber bir süre yaşadıktan sonra da geldi bana dedi ki çocuğum ben şu an sana bakamıyorum. Hem fiziksel olarak hem maddi olarak sana bakacak gücüm yok maalesef. Seni yetiştirme yurduna vermeyi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ne dersin? Diye bana çok açık bir şekilde bu soruyu yönelttiğinde ben sanırım 8 ya da 9 yaşındaydım ve dedim ki tamam anne yani iyi ol yeter ki sen. Ben orada da kalabilirim. Sen burada olabilirsin. Ee, Ve iyileşince her şey yoluna gelince gelip beni alırsın dedim. Ondan sonra yetiştirme yurduna gittim. Bırakıldım oraya ve denildi ki bana 6 ay sonra gelip seni buradan alacağım. Buraya kadar hikayenin içerisinde bazı karakterler var. Mesela babam, annemin üçüncü eşi. Ve bunları anlatırken bazen insanda bazı duygular uyanabiliyor. Nefret gibi mesela ya da kızgınlık gibi. Şu an geldiğim noktada böyle bir şey hissetmiyorum kimseye karşı. Çünkü bir yandan başka bir yerden de görebiliyorum babamın yaşadığı şeyi ya da o diğer kişinin yaşadığı şeyi. Zor evet bir miktar. Onlar için de zor. Benim için de çok zor bunları yaşamış olmak. Neyse ki şu an nefret etmeden, kızmadan size bunları anlatabiliyorum. Sonra yetiştirme yurdu süreci başladı. Annemin beni oraya bırakmasıyla ve ben beklemeye başladım. Annemin 6 ay sonra gelip beni oradan almasını. Yetiştirme yurdu da zor bir alan. Yani şey gibi oluyor bir noktada devlet senin ebeveynin olmaya başlıyor. Ve bu zaman zaman zor da olsa aslında kabul edilebilir de demek istemiyorum buna ama kendi başına orada öğrenebiliyorsun bazı şeyleri. Ve ben 6 ayın sonunda annem beni gelip almadığında hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir kızgınlık yaşadığımı hatırlıyorum anneme karşı. Çünkü beni gelip alacaktı ve en çok ona ihtiyaç duyduğum anda yanımda olamadı. Onun açısından baktığımda da olaya hayatında ilk defa kendisi olmaya başladığı bir dönemdi. Dönem dönem beni ziyarete geliyordu ve iyi gözüküyordu ve o iyi gözüktüğü için ben de açıkçası daha iyi hissediyordum kendimi. Çünkü annem iyi gözüküyordu, daha iyiye gidiyordu. Ve bir noktada da gelip beni alacaktı oradan. Derken annem tekrar evlendi. Ve kötü birisiyle de evlenmedi. Tatlı birisiyle evlendi yine. Ee, Ama bir şekilde o kişinin yanına beni de dahil etmek istemedi. Onu da sanırım anlayabiliyorum bir noktada. Burada biraz hikaye annemin hikayesi olmaktan çıkıyor. Annemle benim hikayeme dönüşüyor. Ee,
aslında bir ayrılık hikayesi gibi gözükse de ben bir ayrılık da hissetmiyorum şu an bulunduğum noktada. Çünkü şunu net bir şekilde görebiliyorum. Annem beni doğurmayı kendisi seçmedi. Tıpkı diğer çocuklarını doğurmayı da kendisi seçmediği gibi. Ona sunulanla elinden gelenin en iyisini yaptı. Ve bir noktada da kendisini hatırlaması gerekti. Ve kendisini hatırladı. Ve tekrar evlendi. Bu belki onun mücadele etme şekli. Belki intikam alma şekli erkeklerden ya da toplumdan belki intikam alma şekli. Çünkü hiç kimse iradesi dışında çocuk sahibi olmaya zorlanmayı hak etmiyor. Ve bunu anlamak benim için gerçekten okey. Sorun değil. Annemi de seviyorum. Sonrasında benim kaldığım yetiştirme yurdu değişti. Başka bir sürü yetiştirme yurduna gittim. Bu dönem içerisinde çok fazla okul değiştirdim. Çok fazla öğretmen tanıdım. Çok fazla arkadaşım oldu. Annemin de o dönem içerisinde eminim bir sürü insanla bir sürü farklı ilişkileri oldu. Ee, Bütün bunlar okeydi yani benim için. Bir noktada da annemle görüşmeyi, konuşmayı bıraktım. Ergenlik dönemimde. Ergenlik öfkesi diye bir şey var, belki bilirsiniz. Çok öfkelenmiştim. Ee, Özellikle başıma gelen bir cinsel şiddet olayından sonra annemi aramıştım ve demiştim ki gelip beni buradan al. O da gelmişti ama beni alıp götürmemişti. Bu daha da öfkemi, ee, ona karşı olan kızgınlığımı arttırmıştı o dönem için. Ama ne bilirsin, o da neyle mücadele ediyordu o esnada. Yani sonrasında bütün bu yetiştirme yurdu süreci bittiğinde ben tek başıma kendi ayaklarımın üzerinde de durabildim. Duramadığım noktada da annemin yanına gittiğimde annem bana açık bir şekilde evet burada benimle yaşayabilirsin. Ama para kazanman gerekiyor. Çünkü bu evin masrafları var da dedi. Ve ben de hak verdim. Beraber bir süre yaşadık. Sonra bir noktada tekrar ayrı düştük. Tekrar küstük. Tekrar barıştık falan. Ama 8-9 senelik bir ayrılığımız oldu. Ee, Hiç konuşmadığımız, görüşmediğimiz bir dönem oldu. Bu da ikimizi de bayağı yıprattı. Ama sonrasında barıştık. Barışma hikayemiz de yani tekrar bir araya gelme hikayemiz de. Bu arada artık annemle görüşüyorum. Konuşuyoruz, telefonlaşıyoruz. Yine evlendi birisiyle. Bu arada o arada sanırım bir iki kişiyle daha evlendi. Evlenmekten kastım bu arada hani arkadaşlık kurdu, beraber yaşamaya başladı. Ee, Ve eminim beraber yaşadığı kişilere çok şey öğretti. Ben bazılarıyla tanışma imkanım oldu, tanıştım ve birbirlerini dönüştürebildiklerini her seferinde görebildim. Ee, Şu anda da görmeye devam ediyorum bir yandan da. O ayrılık kısmından bahsedeyim. Uzun süren 8 sene kadar süren ayrılık kısmının sonuna doğru ben video aktivizm yapmaya başladım. E, Video çekmeye başladım. Pembe Hayat'la e, tanıştım. Pembe Hayat Queer Fest'le tanıştım. Ve bir şekilde bir film festivali oldu. Ve Luna Digas'ı tanıdım. Ve daha net anladım ki gerçekten de annem haklı ya da haksız değildi. Annem okey bir kadındı. Ve bu benim kendi kimliğimi, cinsiyet ifademi de şekillendiren bir deneyime dönüştü bu vasıtayla. Bu şeyle. Bu
olan şeyler sonucunda dedim ki okey, iyiyim dedim. Annem de iyi. İyiyiz dedim ya. İyiyiz yani. Böyle. Ben Nalan. İyiyim. Şu an video çekme serüvenine devam ediyorum ve devam da edeceğim. Ve her şey de iyiye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Ve umarım bir noktada annemle konuşamadığımız şeyleri de konuşmaya başlayacağız. Ve belki onun tanıklıklarını size daha net bir şekilde anlatabileceğim. Buradan sevgilerimi yolluyorum herkese ve anneme de şunu söylemek istiyorum bunu izlediğinde. Şifadır. Sen dokunduğun yeri güzelleştirirsin. Sen elinden gelenin en iyisini yaparsın. Sadece çok fazla duygu sömürüsü yapma. Çok fazla dramaya bulaşma derim. Ve seni sen olduğun için seviyorum. Annem olduğun için değil. Evet. Ve bütün bu hikayeyi de ağlamadan ya da kötü hissetmeden sakince anlatabildiğim için kendimi de ayrıca tebrik etmek istiyorum. İnsanların kendi iadesi var. İnsanların kendi rızası var. Kimseyle zorla birlikte olmayı ya da evlendirilmeyi başkalarının, özellikle de ailelerinin istekleri doğrultusunda yaşamayı hak etmiyor bence. Herkes kendi başına çok mükemmel ve çok harika. Özellikle de annem, ben, bunu izleyenler, herkes kendi başına çok özel ve kimse de zorla bir çocuğa sahip olmak zorunda kalmamalı. Kimse buna zorlanmamalı. Eğer isterse insanlar çocuk sahibi olabilir. Ama çocuk sahibi olduğunda da şunu bilmeliler ki bu kendi başına çok özel bir şey ve hiçbir zorlamayı hak etmiyor. Hiçbir ittirmeyi, hiçbir dileğim bütün bu tahakkümün, bu eril tahakkümün bir an önce son bulması, bütün dünyada bitmesi, sona ermesi ve daha güzel, daha birlikte özgür bir hayat kurmak, yeni bir dünya kurmak ve bunu yaparken mümkünse etrafımızdaki hayvanlara, çevremize, ağaçlara, doğaya sahip çıkarak, onların da bunun bir parçası olduğunu bilerek buna devam etmek bence. Ben kendi adıma ve ben diliyorum ki bu tahakküm son bulacak, son bulur. Çünkü kimse kendi iradesi dışında, kendi arzusu ve rızası dışında hiç kimseyle evlenmek zorunda değil. Evlendiyse de bu ilişkiyi devam ettirmek zorunda değil. E, Çocuk yapmak zorunda değil. Hiçbir kadının içinden gelmiyorsa eğer çocuk yapmak, çocuk sahibi olmak. Çocuk yapmak doğru bir kelime mi bilmiyorum. Çocuk doğurmak diyebiliriz belki. Biz zaten birbirimizin hikayelerinin bittiği noktalara ya da hikayelerin karanlık kaldığı, dumanlı kaldığı, tozlu kaldığı noktalara dokunabiliyoruz. Kendi kendimizi iyileştirebiliyoruz. Kendi kendimizi doğurabiliyoruz. Hep böyle yaptık. Hep böyle yapmaya devam edeceğiz. Ve hep böyle yapmaya devam edelim lütfen. Ee, Eğer sevmekse konu, sevmeyi
birbirimize öğretebiliriz. Sevmeyi unuttuğumuz yerlerde birbirimize tekrar sevmeyi hatırlatabiliriz. Zor durumda olan sokak hayvanlarına evimizi açabiliriz. Zor durumda olan insanlara evimizi açabiliriz. Eğer böyle bir... Dilerim ki bununla mücadele edecek gücü kendi içimizde buluruz hep birlikte. Ve şunu çok net biliyorum ki kimse zorla evlendirilmemeli. Hiçbir çocuk zorunda bırakılmamalı. Bir şeylerin zorunda bırakılmamalı. Çünkü biz kimsenin eşyası değiliz. Biz varız ve varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele alanlarımızın içerisinde birbirimize temas ederek birbirimizi iyileştirmeye devam edeceğiz. Bu hep böyle devam edecek bir süreç ve biliyorum ki bir noktada hepimiz için iyi bir noktaya gelecek. Hepimiz için daha iyileştirici bir sürece dönüşecek ve bunu öğreteceğiz, öğreneceğiz, sevmeyi tekrar tekrar öğreneceğiz.